Bugün sizinle biraz farklı bir konu konuşacağız. Yani siyasete gireceğiz bugün. Ama siyasetin derinliklerine dalmayacağız. Sadece yüzeysel olarak gerçek anlamda Türk siyasetinin nereye gittiğini ya da ne anlama ifade ettiğini ona bakacağız. Türkiye'deki siyaseti aslında en iyi analiz edecek kişi sensin. Yani ekran başında şu an beni izleyen sen. Kahvede oturup çayını içerken televizyonda yapılan konuşmaları en iyi analiz eden sensin. Kim ne diyor, neyi nasıl anlatıyor ona bakacaksın. Diğer yandan memleketi yönetenlerin birçoğu 90'lardan kalma bir kaset gibi sürekli aynı şeyi tekrar etmesi ayrı bir tartışma konusu. Peki sen ekranın başında beni izleyen siyasetten memnun musun? Ya da yapılan siyaseti etik buluyor musun? Ona bakalım neler yaşanmış, neler yaşanıyor ya da geçmişten ders almış mıyız bakalım buna. Vatandaşların birçoğu kim haklı, kim suçlu ya da kim yalan söylüyor ya da kim konuşuyor? Bunu konuşmalı. Suçlu aramaktan ziyade faydası dokunanın kim olduğunu eleştirel bir gözle bakmak her Türk vatandaşın bir görevidir. Bu videoda kesinlikle küfür yok. Bir siyasi partiyi tutmak ya da diğerini kötülemek gibi bir amacım yok elbette. Sadece elimden geldiği kadar objektif ve nesnel yaklaşacağım. Türkiye tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. O medeniyetlerden geriye kalan birçok belge, birçok siyasete malzeme olan konu, birçok yapı kalmış. Ama konu siyasete gelince Türkiye bu konuda sanırım sınıfta kalıyor. Nasıl desem işler biraz karışık. Hatta çoğu zaman tam bir curcuna. Türk siyaseti gerçek anlamda neden boktan bir siyaset? Ona bakalım. Boktan dedim. Yanlış anlaşılmasın. Kimseye buradan küfür etmiyorum. Sadece olaya dikkat çekmek için ve gerçek anlamda yapılan siyasetin vehametini göstermek için söylüyorum. Demek istediğim şu. Aslında biz siyaset yapıyoruz gibi görünüyor ama aslında siyaset yapmayı bile beceremiyoruz. Çünkü her iki tarafta da yani zıt kutuplara ya da aynı fikri paylaşan diğer siyasi partilere baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Hep bir suçlayıcı, hep bir yargılama. Elbette muhalefetin görevi budur. Yargılayacaksın. Siyasi gücü elinde tutan kişilerin işlerini layıkıyla yapması için elinden geleni yapacaksın. Ama suçlayıcı değil. Bunu eleştirel olarak yapmak zorundasın. İktidarı elinde tutan diğer rakibi ise üzerine düşeni sonuna kadar yapmak zorunda. Çünkü onlar halkın temsilcileri. Yani kısacası bizim verdiğimiz oylar aracılığıyla başa gelmiş ve halkın yararına olması gereken her şeyi yapmakla mükellefler. Ama işin diğer tarafına baktığımız zaman aslında biz siyaset yapmayı bile beceremiyoruz. Kısacası bu konuda her zamanki gibi sınıfta kalıyoruz. Türk siyasetin kronik bir hastalığı var aslında. Ya bendensin ya da benden değilsin. Buna kısacası ötekileştirme de diyebiliriz. Türkiye'deki siyaset fikir yarışından çok ötekileştirmedir. Herkes bir taraf, herkes bir etiket. Yani herkesin bir etiketi var. Tarafsız olma gibi bir şansın yok gibi görünüyor. Aksi takdirde diğer kutup tarafından inanılmaz derecede bir eleştiriye tabi tutuluyorsun. Etiketler her iki tarafta geçerli aslında Türk siyasetinde. Rakip olsan da olmasan da hain, terörist, troller, zavallılar gibi etiketler insanların üzerine yapıştırılmakta. Bu günlük hayatta da yansımakta insanlara. Çünkü sokak röportajlarına baktığınız zaman çoğu kişi herhangi bir eleştiriyi kabul etmediği zaman direkt bu etiketleri sarılıyor. Ya terörist olarak lanse ediliyor ya hain olarak ya da farklı bir etiket altında, zan altında bırakılıyor. Dediğim gibi bunlar artık günlük siyasetin bir parçası haline geldi. Vatandaşlar da bunu en etkili şekilde kullanıyor. Bugün sokağa çıksanız, birini konuştursanız bu anlattığım kelimeleri veya benzerini birçoğunu herhangi bir vatandaş hiçbir siyasetten anlamasa bile yine kullanacaktır. Aslında bu siyasetin günlük hayatta ne kadar üzerimizde etkili olduğunu gösteriyor. Kullanılan bu etiketler insanları suçlayıcı bir üslupla kullanılıyor. Bunun da yanlış olduğunu söylememe gerek yok elbet. Aklı başında olan herkesin bunu anlaması zor değil. Türkiye'deki siyaset bu ülke ne kadar iyi ileri gidebilirden ziyade rakibi nasıl gömebiliriz mantığı üzerine kurulmuş. Bu her iki kutup içinde geçerli. Yani iktidara gelmek isteyen şunu dile getiriyor. Sandığa gömmeliyiz. Sandığa gömmek istediğiniz ne aslında? Bunu sormak lazım. Geleceği mi, geçmişi mi ya da var olan sistemi mi? Günümüz siyasetinde kim olduğun önemli değil. Hangi tarafta durduğun çok önemli. Bu herkes için geçerli aslında. Bir bakıyorsun kutuplaşma var. Türk siyasetinde rasyonel tartışmalar göremiyoruz. Çünkü her zaman eleştiri suçlayıcı yönde devam etmekte. Kısacası ülkemizde kutuplaşma 10 numara 5 yıldız. Bu konuyu kimseye kaptırmayız. Bu konuda sınıfta bile kalamayız. O kadar kötüyüz. Çünkü her alanda olduğu gibi bu konuda da kutuplaşmayı çok iyi yapıyoruz. Hele siyaset alanında
Müthişiz. Türkiye'de siyasi kimlik bir yaşam tarzı oldu kısacası. Artık yaşamımızın her alanına girdi. Ama şunu sormalıyız. Bu kadar tartışmanın içinde, bu kadar suçlayıcı eleştiriler, yapıcı eleştiri değil bakın, kesinlikle olumsuz eleştirinin içinde ülke ne durumda? Kimse bunu sorgulamıyor. Sormamız gereken soru bu. Şu an içinde bulunduğumuz ülke ne durumda? İyi mi, kötü mü? İlerisi var mı, yok mu? Bunu eleştirmek zorundayız. Çünkü eleştireceğiz ki sorumlu olan kişiler kendilerine çekidüzen vermek zorunda kalmalı. Aksi takdirde önümüze koyulan her şeyi papağan gibi okumak zorunda kalacağız. Ya da medyada gördüğümüze körü körüne inanmak zorunda kalacağız. Medya konusuna da geleceğim. Bu medya konusu aslında siyasetin can alıcı noktalarından bir tanesi. Birazdan oraya da geleceğim. 2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki gençlerin %70'i siyasete güvenmiyor. Geriye kalan yüzdelik ise hiçbir partiye oy vermeyi düşünmüyor. Türkiye'de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildi. Bu iyi mi kötü mü zaman gösterecek. Ama başkanlık sisteminin zayıf noktası şudur. Merkeziyetçilik, yani tek bir noktaya odaklanıp tek bir kişinin ağzından çıkan sözlere bakmak biraz riskli olabilir. Güç bir kişide toplanırsa denge ve denetim mekanizması zayıflar. Bu zamanla diğer devlet kurumlarına da yansıyarak çürümeye ve yok olmaya neden olabilir. Türk siyasetinde muhalefetin ne dediği pek dikkate alınmıyor. Yani kısacası sallanmıyor o konu. Ne dediği, ne söylediği pek kimsenin umurunda değil. Kürsüye çıkıldığı anda konuşması havada kalmakta. Bu iktidar partisi için de geçerli. Bu defa muhalefet bunu dikkate almayarak ne dediğini umursamıyor. Konuşmalar havada kaldığı gibi 5 dakika sonra da toz duman olup dağılıyor. Medya konusuna az önce değinmiştik. Peki medya gerçek anlamda tarafsız olabilir mi? Özgür habercilik Türkiye'de işliyor mu? Bu ayrı bir soru işareti. Bunu sorgulamak lazım. Neden diyecek olursanız, yapılan araştırmalara göre basın ve medya konusunda özgür olmadığı ortaya çıkmıştır. Kısacası medyada da bir kutuplaşma söz konusu. Bir tarafta muhalefetin tarafını tutan medya kuruluşları, diğer tarafta iktidarı elinde bulunduran partinin tarafını tutan medya kuruluşları var. Bu çatışmaya neden olmakta. Her iki tarafı dinlediğiniz zaman bir tarafta her taraf güllük gülistanlıkken diğer tarafta ülkenin yanıp bittiğini görebiliyoruz. Bu durumda insanlar kime neye güveneceğini şaşırmış durumda. Kısacası her kanal kendi gerçeğini yansıtmaktadır. Tarafsızlıktan ziyade taraflılık söz konusu Türk medyasında. Ülkemizde kimin sesi çok çıkıyorsa o haklı sanılıyor. Diğer taraf bastırılıyor. Aslında gerçeği görmek için diğer tarafı da dinlemek Türk vatandaşın bir görevidir. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre 180 ülke arasında Türkiye 165. olmuştur. Eskiden haberleri açtığımız zaman bilgi alırdık. Yani şeffaf olarak yaklaşılırdı konulara. Ancak şimdi haberleri açtığımız zaman bir tarafta ülke yanıp kül olurken diğer tarafta her tarafın güllük gülistanlık olduğunu görüyoruz. Yani kime inanacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Türk siyasetinde şöyle bir sıkıntı var. Vaatler seçimden seçime gündeme gelmekte. Türk vatandaşları da her defasında bunu yutmakta. Her tarafı görüyorsunuz seçimler zamanında. Davullar, zurnalar, partiler, inanılmaz vaatler hepsi havada uçuşuyor. Sandığa gidilip oy kullanılan ilk gün bu vaatlerin, bu şenliklerin çoğu zaman erkenden bittiğini görebiliyoruz. Yani oy verirken aslında ideolojiye, inandığın şeye değil de sadakate, inandığın kişiye oy veriyorsun. Düşünmeden hareket ediyorsun. Bu da oldukça yanlış bir durum. Bu durumda ne oluyor? Sadakate oy verdiğin zaman bir oy çöpe gitmiş oluyor. Ülkenin kaderini belirleyecek bir oy. Yani sen kısacası bir tarafın gerçek anlamda çalışıp çabalayacağını bildiğin halde sadakat uğruna ya da başkalarının yönlendirmesiyle başka birine oy verdiğin anda oyun çöpe gitmiş oluyor. Ve düşünün, ülkenin kaderini belki senin oyun belirleyecekti. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değil. Ama Türkiye'de böyle. Şöyle bir tabir var. Hadi sandığa gömelim. Bu gece onları sandığa gömelim. Kimi gömüyoruz? Neyi gömüyoruz? Ülkenin geleceğini mi? Ülkenin geçmişini mi gömüyoruz? Bu ayrı bir soru işareti. Bu işin çözümü var mı? Elbette var. Eğitimle, öğrenmekle, kendini geliştirmekle bu işi çözebiliriz. Bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Yani Türk siyasetine yeni kanlar, yeni heyecanlar lazım diyebiliriz. Genç neslin önünün açılması elzemdir. Aksi takdirde şu an baktığımız zaman siyasi partilerin içerisinde hepsi belli bir yaşın üstünde kelli felli insanlar. Kısacası siyaseti de ele geçirmiş durumda. Parası olan partilerin içerisinde yer alıyor. Siyaset sadece siyasetçilerin malzemesi değil ya da konusu değil. Herkes siyaset yapmalı ama dozunda, ama mantıklı bir çerçeve içerisinde. Kimseye hakaret etmeden,
Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden bunu yapmalı. Peki daha iyi bir siyaset mümkün mü? Elbette. Yeter ki biz bu boktan siyasete alışmayalım. Yani insanları eleştirirken gerçek anlamda eleştiriyi hak ediyor mu bunu düşünmek lazım. Eleştiri derken şunu düşünmemek lazım. Kötü anlamda değil. Eleştiri olumlu yönde de yapılabilmeli. Biz bunu kavramak zorundayız. Ama şu mantık var bizde. Eleştiri yapıldığı zaman her zaman olumsuzluk akla gelmekte. Hayır, eleştiri olumlu ve olumsuz eleştiri olarak ikiye ayrılmakta. Biz bunu yapmalıyız. Aksi takdirde bu boktan siyasetin içerisinden çıkamayız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, düşüncelerinizi ise yorum kısmına yazmayı unutmayın. Abone olun ki en azından algoritma bir işe yarasın. Videom daha çok kişiye önerilebilsin. Sevgili dostlar, yorumlarda buluşalım. Çünkü tartışmadan hiçbir şey değişmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.